Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere antrenmanlarda uygulayacağımız bir hareket olan kettlebell swing veya bir başka adıyla girya sarkaç hareketini teknikleriyle beraber uygulamalı bir şekilde sizlere göstererek anlatmaya çalışacağım. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi sizlere bu videoda kettlebell swing hareketinin iki farklı formunu gösteriyor ve anlatıyor olacağım. İlk formumuz daha fazla CrossFit antrenmanı yapan sporcuların uygulamış olduğu patlayıcı kuvvetin ön plana çıkmış olduğu form. Bir diğer versiyon ise girya sporcuların, girya olimpiyat sporcuların uygulamış olduğu endurance yönünü daha fazla aktif tutarak kullanıldığı bir başka form olarak göstereceğim. Şimdi ilk versiyonunu göstermek gerekirse burada ağırlığımızı kettlebell'imize aldıktan sonra, yerden kestikten sonra yukarıya doğru geldiğimizde tam göğsümüze paralel olacak seviyeye geldiğinde kalça kaslarını ve kor bölgesini olabildiğince aktif tutuyorum ve hareketi yaparken, savurmayı gerçekleştirirken tam yukarı çıkma noktasında bütün gövdemi ve kalça kaslarımı sıkarak hareketi tamamlıyorum. Tamam. Şimdi ilk etapta göstermek gerekirse. Bu hareketi uygularken yerden kopardıktan sonrasında bacakların arasından yukarıya doğru fırlatma esnasında kalçadan yukarıya doğru bir itme gerçekleştirerek, kalça kaslarını sıkarak yukarıya doğru bir ağırlığın ivmelenmesini sağlıyoruz. Buradaki en temel nokta bu. Kalça kaslarını çok fazla kullanıyoruz. Bu da bizim patlayıcı kuvvetimizi gelişmesine bir tık daha fazla faydalı olmuş oluyor. Şimdi hareketin ikinci formunu göstereceğim size. Bu ise endurance tabanlı, yani hareketi bize daha fazla uzun süreler yapmamızı sağlayan formu olacak. Şimdi yine aynı pozisyonda ağırlığımızı yerden kopartırken yukarı doğru kaldırıyoruz. Aradaki farkı rahatlıkla görebildiğinizi düşünüyorum. Endurance etkisini yakalamak istediğimiz ikinci formunu sizlere göstermiş oldum. Şimdi burada yaparken dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Ağırlık yere düşerken bacaklarımızın arasına geldiği noktada, bacaklarımızın arasına yaklaştığı noktada dizlerimizi hafifçe bükerek ağırlığı çok hafif bir şekilde yumuşatmış oluyoruz. Vücudumuza binen baskısını azaltmayı hedefliyoruz burada. Daha sonrasında bacaklarımızın arasından geriye doğru gittiğinde kalçayı geriye doğru veriyoruz. Burada quadriceps ve hamstringlerin birazcık daha aktif olduğunu görüyoruz ve hissediyoruz. Aynı zamanda daha sonrasında tekrar dizlerimizi bükerek hareketin ağırlıktan gelen bir ivmelenmesini kullanarak yukarıya doğru tekrar bir savurma ve sarkaç halini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu sarkaç hareketini size şöyle bir çok basit bir mantıkta anlatmak istiyorum. Gözünüzün önünde bir salıncak hayal edin. Salıncakta birisi oturuyor olsun ve siz de salıncağı sallayan, iten kişisiniz. Sizin burada salıncağı minimum eforla maksimum sürede iter halde olmanız gerektiğini düşünün. Salıncak nereye geldiğinde siz ona bir kuvvet uygulayacaksınız ki o ivmelenme sürekli aynı bir enerjide kalsın ve aynı tepe noktasında sonlansın ve size tekrar geri gelsin ve burada siz tekrar ufacık bir hareketle, ufacık bir enerji vererek tekrar o hareketi gerçekleştirin. Çok basit aslında bir fizik kanunu devreye giriyor burada. Sarkaç hareketinin temeli bu. Şimdi burada aslında ihtiyacımız olan kilit soru şu: bizim antrenman esnasında neye ihtiyacımız var? Nabzın bir anda yükselmesi ve orada kalmasını mı istiyoruz? Yoksa biz uzun süreler boyunca nabzımızın lineer bir şekilde artmasını mı istiyoruz? Eğer nabzımızın kısa bir süre içerisinde artmasını ve bunu da hareketi çok kısa sürelerde, yani 1 dakika gibi, belki 30 saniye gibi kısa sürelerde gerçekleştirip bırakacağımızı varsayarsak, CrossFit antrenmanı uygulayan kişilerin yapmış olduğu patlayıcı kuvvetin daha fazla devreye girdiği versiyonu yapmak burada uygun olabilir. Çünkü burada amacımız tamamen nabzın bir an önce yukarılara çıkması ve istediğimiz seviyede hiç düşmeden kalması. Fakat amacımız daha uzun süreli bir antrenmanlar çıkartmak istiyorsak,
gövdemize çok fazla ağır bir yükler bindirmek istemiyorsak, çünkü o an antrenman esnasında, antrenman içerisinde daha ağır hareketler var olabilir. Yani siz gücünüzü burada swing hareketinde değil de, örnek veriyorum, snatch gibi ya da daha farklı big compound hareketleri, yani büyük hacimli hareketleri uygulamak için kullanacaksanız, enerji koruması yapacaksanız, o zaman diğer ikinci versiyonuna geçebilirsiniz. Dolayısıyla burada tamamen seçim antrenmanın içerisindeki volüme göre değişebilir. Yani daha iyi, daha kötü veya daha yanlış, daha doğru diye bir seçenek yok. İki hareket de var, fakat birisini yapmanız daha kısa süreli olur, diğerini yapmanız ise daha uzun süreli olur. Buradaki detayı bu şekilde sizlere anlatmak istedim. Şimdi sizlere daha uzun versiyonla bir hareketin iki formunu da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, swing hareketinin iki farklı formunu da öğrendiğimize göre bunun antrenman esnasında uygulama zamanı gelmiş demektir. Takıldığınız noktalar olursa veya eklemek istediğiniz bazı detaylar olursa bunu bana aşağıdaki yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hepiniz şimdiden kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Başlattın mı lan? Başlatmışım.